Bakalım. İyi hocam. Oscars 2018 şenlendiren performans değerlendirmenizi çok isterim. Dilan Sağlam. Bakalım. Bunu merak ettim şu anda. Oscars 2018'i şenlendiren performans. Şenlendirici. Hadi bakalım. Watch'tan itibaren kopyalanmış, gurur verici. The final nominated song is from our film The Greatest Showman and was written by last year's winner of this category, Benj Pasek and Justin Paul. Bakalım şimdi neymiş? This Is Me, Killa Settle. Doğru mu okuyorum? İnşallah doğrudur. Beni yerden yere vurursunuz şimdi yanlış okuduğum için de öyle okunur mu böyle okunmaz falan. Hadi bakalım. It's so much more than a peak lead. Şimdi ses kime benziyor? Ben fikir olarak söyleyeyim. Bir zamanlar Skin diye bir grup, Skin hatırlar mısınız Skin grubunu? O grubun solistine benziyor. Neydi Skin grubunun solistinin adı ya? Dur. Skin'di ismi. Bakayım çıkacak mı Skin deyince? Skin Rock desek çıkar mı? Skin solistinin adıydı galiba ya. Hatırlayanlar bana yazar mı şu anda gençler? Ben şu an chat ekranı açık zaten bakıyorum bir yandan da. Lütfen. Evet ya. Şimdi iyi şarkıcının nefes kontrolünün başarılı olduğunu birçok şekilde anlayabilirsiniz. Buyurunuz bakın. Bakın. Nefesini nasıl kullandığını gördünüz değil mi? Şimdi burada sadece nefes almayı kullanmıyor gördüğünüz gibi. İşin artistliğini bozmuyor. Yani işi dramatize ederek nefes alıyor. Bakın şu numara. Sen var ya beni mahvettin. Yani bu sanki bir tiyatro yapar gibi, yani sanki bir tiyatronun içinde, müzikalin içindeymiş gibi, sanki bir hikaye anlatıyormuş gibi size davranıyor ve nefes alma olayını buna yediriyor. Pek çok biz genç şarkı arkadaşlar burada çalışırken, şarkıcı arkadaş çalışırken şöyle bir problem oluyor. Çok belli ediyorlar nefes yerlerini. Yani şarkıyı söylüyor işte, çarşambayı... Ya bu kadar abartı belli ettiğiniz zaman herkes size bakar ne yapıyorsunuz diye. Hani lay 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 lay. Şimdi bunları tamam nefes alın, almayın değil, nefes önemli, diyafram önemli ama belli etmek, bunu dışarı abartı göstermek sürekli bir... Bu sesi duyacak insanlar ve sizin görüntünüzü. Şimdi bakın, işi eğer şarkının içine de yedirirseniz bir oyunmuş gibi başka bir şeye dönüşüyor. Gördünüz mü? Dramatize etti. Part. Ah ah ne yandık biz. Ve sesin çok büyüyeceği belli zaten. Büyüyecek ses kendini belli ediyor. Bu nefes alışverişi ve kuvvetli nefes çalışmalarını hissettiriyor size bakın. Bakın. Büyüyor zaten. Çok güzel. Yani işte bu balanslar. Zaman zaman yumuşak, zaman zaman kuvvetli. Sürekli kuvvetli değil, sürekli yumuşak değil. Her şey bir arada. Yani diyor ki ben hayatım boyunca ses çalıştım gençler. Aha bunu da size sunuyorum şu anda. Siz de bunu izliyorsunuz zaten. Gene kulaklıklara bakalım. Biliyorsunuz her canlı yayında artık çok bariz şekilde iç kulaklıkları sizlere gösteriyorum. Çünkü neden arkadaşlar? Zevkli olun hayatta. Yani işte bir yerden kulaklık sipariş etmek tamam eyvallah ama kendi kıyafetinize, saçınıza ne kadar uygun, ne kadar uygun. Yani mesela şu anda Killa Settle'ın kulaklığının rengi çok mu uygun ona? Bence değil. Yani çok bariz şekilde iki tane sarı kulaklık çıkmış meydana. Benim hoşuma gitmedi. Bakın birçoğunda da çok beğendiğimi söyledim size. Yani evet, izlediklerimizde dedim ki çünkü mesela kırmızı giyiyor. Öyle güzel kırmızı kulaklıkları var ki takı gibi duruyor. Küpe sandım Casey Tandingan'da mesela herkes yazmış o küpe değil ama o kadar güzel yedirmiş ki bana. Ben aksesuarının bir parçası sayıyorum. Şimdi burada böyle hafif taşlı falan. Ya benim hoşuma gitmedi açıkçası. Bilmiyorum yani mavinin üzerinde ve burada bildiğin ben işi değiştiriyorum ama bu işin bir parçası gençler. Yani bunu bunu araya koymazsanız yani hiç bu değersizmiş gibi davranırsanız iyi bir şarkıcı olamazsınız. Asla unutmayın. Aksesuar. Aksesuar işin özü. Yani hani Serdar'cığım sen de yanlardan gözük istersen ya da gir sen de görüntüye zaman zaman buradan bakabilirsin de nerede olduğunu. Arada fikrin olursa lütfen söyle güzel olur. Şimdi bu hışırtıların bu sesini yapıyor. Bu bilinçli kullandığı bir şey ama ben size söyleyeyim arkadaşlar. Gene fikrimi söyleyeyim. Yani şarkıcıya bir hakaret değil, kesinlikle değil. Sağlıkla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Fazla kilo bir reflü sebebidir. Bunu asla unutmayın ve biraz daha sesi
bunları yoğurur. Ben Keela Seattle'ın ne kadar iyi bir şarkıcı olduğunu görsem de sanki birazcık o havanın etkilerini hissediyorum. Görüyorsun, yorgunluk yapıyor. Yorgunluğa Kesinlikle. dönüştürüyor ve farkında olmadan o pes seslerde yorgunluğu hissediyorsunuz. Ama bu şarkının içinde çok lezzetli gelebilir, acıyı besleyen bir dramatik noktaya sizi götürebilir ama şarkıcı sağlığı açısından çok güzel bir şey değil. İlk tize gelişi geldi, temiz. Hafif kontrolsüz oldu ikincisi. Ya ama çok normal şimdi birini çıkar şarkıya şarkı söylet dediğinde bir şarkılık hele yani oraya ısınması bir süre. Yani bir süre var. O süreyi şimdi mesela şarkının muhtemelen daha iler kısımlarında gittikçe daha da ısınacaktır. İlk tiz sesle tanışması. Böyle hafif bir sürtone duyduk. Problem etmeyin arkadaşlar. Bu yani bakış açınız şöyle olmasın. Aman böyle yapmayın. Aman ne oldu? Böyle bir şey yok. Şarkıcılık insani bir şeydir arkadaşlar. İnsani söylemek nedir? İnsan ya. Biz insanız. Biz kusursuz varlıklar mıyız? Hayır. Biz zaman zaman kusurlu olabilecek varlıklarız. Çok kusursuz performanslar görebiliyoruz. Onlara ne diyoruz? Ya sen insan değilsin. Burada defalarca yerimden zıplıyorum değil mi? Ama doğalı yani genel olanı %90'larda olanı bir şarkıcı şarkı söylerken kusurlu da olabilir. Kesin zaman zaman kontrolünü yitirebilir. No problem arkadaşlar. Önemli olan burada duyguyu sağlamaktır. Ki bu küçük sürtaneyi muhtemelen şu an beni izleyenlerin %75'i duymamıştır. Net yani. Çok güzel kontrolü var. Mezo bir renk gibi değil mi? Bakalım ben böyle mezo diyorum ondan sonra bir çıkıyorlar. Allah korusun. O kadar Tunzali Agayeva'yla geçen Azerbaycan'da buluştuğumuzda sohbet ettik. Ben dedim ki Tunzali Hanım sizin analizi de yaptım. Ben sizi duyduğumda mezzo soprano gibi duyuluyorsunuz. Fakat öyle tizler çıkardınız ki ben dedim ki aman yarabbim bir soprano karşımda. Bu nasıl oluyor dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bundan 7-8 sene önce başka bir insandım. Sonrasında başka bir insan oldum. Neden? 5 sene dedi. 5 sene bir eğitmen buldum. Bu özellikle Amerikan jazz tekniğiyle tize çıkan Whitney Houston'ın ve o tarzın okuyucularını, onları çalıştıran bir hocayla çalıştım. 5 yıl. O tiz seslerimi ve ses kontrolümü harf artikülasyonu değiştirerek sağladım dedi. Yani nedir? Biz A diyoruz ya, yani bir caz sanatçısı, bir Amerikalı caz sanatçısı A'yı bizim gibi çıkarmıyor. Farklı şekilde çıkıyor. Stevie Wonder farklı A çıkarıyor değil mi? Bakın bu yöntemle çıktığınız zaman acayip bir yere gidiyorsun. Bak sesi farklı bir yerde kullanıyor. Normalde çok zor aslında ama harfi değiştirerek başka bir rezonansa sahip yapıyorlar. Onu anlatmıştı bana. Şimdi bunları izlerken onlara bakın. Yani şu an dinlediğimde Keela Seattle'ı içimden şey geliyor yani hani ya buraya çıkar mı dağ tizi diyorsun. Ya mezo bir renk yani burada kalır. Ama bilemeyiz, göreceğiz. Yani şarkı dinlemek aslında çok heyecanlı bir şeydir. Film gibi. Göreceğiz bakalım ne olacak. Heyecanla izleyebilirsiniz bir film gibi. Ağları görüyorsunuz değil mi? Tamamen bizim bu ülke coğrafyasındaki ağlar değil. Bu başka bir ağ. Bakın. Kaçın. Evet. Biz böyle kullanmıyoruz. İşte ama onlar bu sesleri çıkarırlarken o artikülasyonun üzerinde bu sesleri çıkarıyorlar gençler. Önemli olan bir sesi C notası çalışmak değil, artikülasyon. Yeah. Hala o sarı kulaklıklardan haz etmedim. Orada bir mikrofon varsa bana gelsin biri göstersin. Bu çocukların sesini neyle alıyorlar arkadaşlar? Bir karaoke show, bir karaoke show. Playback arkadaşlar. Yani vokal belki playback değil, vokal canlı olabilir ama arka taraf görüntü. Kadın canlı, o belli. La sol, mezzo gibi gözüküyoruz. Ama
Ama tabii işte yani mesele bu. Küçük bir numara ne kadar etkiledi. Okul tık. yıllarında bize hep söylerlerdi ya, sahnede yapacağınız bir iki hareket bile bazen bütün ışıltıyı değiştiriyor. Bakın. Bak. Bütün orkestraya bakın arkaya. Evet, onlar da aynı. Koreografi demek bu da arkadaşlar. Sahnede lazım bunlar ya. Düşünsenize bir bardasınız. Basit bir şarkı söylüyorsunuz. Ne olursa olsun bir dönüş bir anda seyircide başka bir hava yaratıyor. Oo, çok iyi şarkıcı. Beklemediği anda. Ha, beklemediği anda. Yani bazı şarkıların içine minik minik mimik katabilirsiniz. Neydi? Laço Tayfa mıydı? Şu tayfa. Laçin. Laçin. Grup Ha. Laçin. Kaldır kolun. Hatırlar mısınız o kafa sol hareketini? Hiç kimse unutmuyor işte onları. Minik hareketler. O hareketli oldular. La mez olduğunda ispatlamaya devam ediyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Oturacak oraya. Mi geldi gençler. Geldi. Ben her zaman sürprizlere açık olduğumu Geldi. söylemiştim. Ağız açıklığı güzel. ağzı açık. Yalnız hala ben tam ısındığını düşünmüyorum sahneye. Bak sesler çok kırılacak. Bozulacak. Bakın. Bak Of. hareketine bak. Danslarla. Evet tabii ki. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Tam oturmuyor. Aynen. Bu da neden oluyor arkadaşlar? Neden oluyor sizce? Sence Serdar? Yani arkadaşlar kilo güzel bir şey de dans ederek söylerken hiç öyle zevkli bir şey değil. Hiç değil. Yani şarkıcıyı daha çok yoruyor. O kadar Ve o da belli ki. kontrolünü bozuyor yani. Evet. Yani belli etmemeye çalışsa da. Kilo olmasa şimdi nasıl olacak? Şurada kilo olmasa bambaşka bir insanla karşı. Sesi de değişik olur. Yani hiç fena değil. Gerçi çok iyi ama daha da iyi olabilir. Çok güzel. Şarkı harika yalnız. Açıldıkça Fena açılıyor. gitti bayağı. Sürprizi sona bırakmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir soprano ile karşı karşıya olduğumuz. Ne kadar mezo karakterli gösterse de sonunda filmin sonunda başka bir noktaya gitti bakın. Hadi yes. Hem de tam ses. Mix çıkarıyor yani bunu gümbür gümbür. Biraz boynunu geriye atarak, genişlik sağlayarak. Zaten gırtlağını da sıkıyor. Şu hareketi yaparak bu sıkmayı yapıyor. Yani yoksa pozisyonda tutsa başka bir şey olur. Bakın. Ya atında bozuldu mu ya sonra? İlginç. Kontrol çok zor. Seslerde kaymalar var gençler. Oh nasıl yorulduğunu gördünüz değil mi? Bak tonlar gitti. Bak çok düştü. Çok düştü. Yani dramatiklikle bunu yedirmeye çalışıyor ama çok bozuldu. Gördüğünüz gibi içine katıyor. İyi fikir ama. Ama gitti ya, şey gitti. Şimdi bu sesler çok güzel çıkıyor. Yani tizler var ama bence kontrol çok iyi değil gençler. Her an kaymak üzere. Sol. Ses acayip geniş. Sol'e geldi gençler. Vay. G5. Kayıyor. Yo man. Ya müthiş. Bu coşkuyu zaten çok seviyorlar. Ya, Arkada bir aynen koro öyle. devam Ha, ediyor. çok, Onun üstüne çok. varyasyon. Kore'ye gittiğimizde belki hedeflerimizden biri böyle bir şeye gitmek, bir gospel'e. Ya sesler çıkıyor ama. Nasıl çıkıyor? Evet, nasıl çıkıyor? Çok Neymiş güzel. o Ben bilmiyorum etkinlik yani mesela? Killa Still, artist Killa Still diyor. Acaba ama Oscar töreni zaten bu. Bir saniye. Bu bir oyuncu da olabilir.
Evet. Oyuncu. zaten. Oh my god. Vay. Bir oyuncu performansı olarak çok üst Zaten düzey. şurası beni çok etkiledi. Evet. Şimdi bakış açımız bir anda değişti. Değişti. Yani bir şarkıcı performansı olarak baktığınızda problemler vardı ama bir oyuncu performansı olarak şarkıcılığa dönüştüğünde bence çok iyi. Hangi açıdan baktığınıza bağlı. Çok başarılı performans olmuş o zaman. Süper eğlenceli.